Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel, ajurlu bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip şöyle orta kalınlıkta bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 3 olması gerekiyor. Her model 6 ilmekten oluşuyor. En sonuna 3 ilmek ekliyoruz. Şişimde 21 ilmeğim var. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. İsterseniz ters de örebilirsiniz. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şöyle hızlanacağım burada çünkü farklı bir işlem yapmıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi yine düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle. Ben lastik yapmadım. Sadece ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra düz ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. Evet, üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örelim. 1, 2, 3. Daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Şimdi arada 4 ilmek düz örüyoruz. Kesme işleminden sonra 4 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. 4 ilmek düz. 4. Daha sonra bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimizi şöyle düz örerek sola doğru keselim. Siz büyük parça yapacağınız için böyle devam edeceksiniz. Ben şimdi sıra sonundayım. Kesme işleminden sonra 2 ilmek düzümüz kalacak sıra sonunda. Ve kenar ilmeği. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yine ters örerek devam ediyoruz. Bakın şu artırma ilmeğimi de ters örüyorum. Yani bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir ilmek düz ördüm şimdi bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirerek
sağa doğru keseceğim. Bakın ikisini yerini değiştirdim ve ikisini bir alarak düz ördüm, sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma, bir ilmek düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Bakın şöyle. Bir düz, sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Onun için ben önce yerlerini değiştirdim ve ikisini bir alarak düz ördüm, sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım, bir düz ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Devamında bir düz ilmek, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Bakın. Sağa doğru kestim 2 ilmeği. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim düz örerek. Sıra sonunda bir düz. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi yine ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şöyle biraz hızlı geçeceğim. Gördüğünüz gibi model çok kolay. Yani örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Videoyu atlatarak izlemeyin arkadaşlar. Baştan sona izlerseniz püf noktalarını kaçırmadan rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, 6. sırayı da tamamladım. Şimdi modeli kaydırarak kuracağız. Şöyle göstereyim. İkinci model kurulumunda şu aralara kaydırılacak model. Şöyle. İkinci model kurulumu aralara kaydırarak kuracağız. Modeli kaydırarak ikinci kez kuruyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde de ters öreceğiz. Bu iki sırada farklı bir işlem yapılmayacak. Daha sonra 3. sırada o kesme ve artırma işlemimiz var. Evet, şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi burada kaydırmayı yapacağız. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düz ördüm. Bakın buraya geldim. Ortadaki ilmeğe geldim. Şöyle göstereyim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi alarak sola doğru kestim. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek. Aralarda 4 ilmek. Sıra başında 6 düz ilmek ördük. Ortalarda 4 düz ilmek. Yine geldim bakın ortadaki ilmeğe. Önce bir artırma, daha sonra bu 2 ilmeği alarak sola doğru keselim. Devamında yine 1, 2, 3, 4, 5. Sıra sonunda 5 ilmek. Şu kesme işlemi
ilmeğimle 6 ilmek oluyor zaten. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. 3. sıramızı kaydırarak kurduk. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi burada yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bakın 2 ilmeğim kaldı burada. 4 ilmek düzden sonra sağa doğru keseceğim bu 2 ilmeğimi. Önce öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi bir aldım. Düz örerek sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru ikisini bir alarak kestim. Bir düz arada sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Yerlerini değiştirdim ve ikisini bir alarak düz ördüm, sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım, bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım, sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Şöyle. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinde düz örerek sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Modeli kaydırarak ikinci kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Evet, 6. sırayı da tamamladım. Bakın modeli kaydırarak ikinci kez de kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor. Bu parçayı böyle lastiksiz başladım. Hep beraber yaptık. Şurada yaptığım parçamda daha önce hazırladım. Burada da tekstil tipi lastik kullandım. Şöyle. Kanalımda var bu lastiğin yapımı. İsterseniz linkini bırakabilirim eğer bulamazsanız. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Model gayet güzel, yapımı kolay, ajurlu modellerden. Şöyle. Model böyle devam ediyor. İstediğiniz modelde kullanabilirsiniz. Pardon, istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yelek, hırka, süveter hepsinde kullanılabilir. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle. Yapımı kolay, çabuk ilerleyen güzel ajurlu modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yapacak olanlara da fikir olur. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.